Wow yani. Abi bu ne? Ben niye o zaman makine aldım? Ha? Selam. Az önce çektiğim tüm videoyu çöpe atmamışım gibi yeniden başlıyorum şimdi. Çünkü aldığım vlog kamerasıyla çektiğim şey rezalet çıktı. Evet, o kadar da baktım, kontrol ettim. Sonra bok gibi çıktı. Videoyu da çektim. Her neyse, şu an bu videonun konusu bu değil. Güneş de çok güzel bu arada ya. İnanılmaz yani. Buradan tam çalışma masamın oradan o kadar güzel geliyor ki. Şimdi sorularınızı cevaplayacağım. Önce bir şey vardı. Ondan bahsetmek istiyorum. O da neden Selin Nefastus? Nefastus Latince yasaklanmış, lanetli, aykırı gibi anlamları var. Bu da benim bir diğer tarafımı temsil ediyor. Yani daha karanlık tarafımı temsil ediyor. Zaten yaptığım sanat da karanlık bir sanat yani. Bir de Selin var. Bunun birleşimi de benim aslında. Öyle yani. Sorularınıza geçiyorum. Defalarca izlediğin bir film var mı? Silent Hill 1 ve The Crow. Silent Hill daha eski benim için. Oradaki Alisa karakterinin değişimini kendime çok benzetiyorum. İki tarafını, farklı yönlerini. The Crow da benim için favori aşk filmimdir. Hem böyle karanlık, işte ortam, aksiyon da var. Oh, çok güzel. Sevgisi, aşkı için adam intikam almaya gelmiş. Orada bir de Brandon Lee yani gelen. Çok iyi ya. Of. Başucu kitabım dediğin kitap var mı? Varsa neden? Biri rezonans kanunu, diğeri de düşünce gücüyle tedavi. Beynimin çalışma yapısı çok analitik olduğu için ve enerjisel muhabbetlere çok yatkınlığım hep olduğu için bunlarla ilgili artık biraz da okuyayım dedim. Koronaya geçtiğimiz zaman okuma alışkanlığımı geri getirmeye başladım. Bayağı bir kitap aldım. Halen daha almaktayım hatta. Şu anda Doğan Cücenoğlu'nun Var mısın kitabına başladım. Düşünce gücüyle tedavide bu ikisini birleştiriyor. İşin sonucu şeye gidiyor ya. Beynimizi kodlamaya, insan beyninin bilgisayar gibi çalışmasına. Sonra neden her şeyin biraz bilgisayara kodlamaya gittiği, sonra simülasyon teorisi falan. 2015'teki Selin nasıldı? 2015'teki Selin kendini Aydın'dan İzmir'e atmış bir Selin. Kurtuluşum olarak kendimi oraya atmıştım bayağı yani. 9 Eylül'ün Güzel Sanatları Hazırlık kursuna başlamıştım orada ve haftanın 3 günü Kuşadası'ndan İzmir'e gelip gidiyordum. Bu dehşet bir tempoydu benim için. Ve oradan her döndüğümde benim sinüzitim var. Otobüste de rüzgar yediğim için ertesi günü, yani boş vaktim olan tek günü hep deli gibi hapşırık krizine girerek geçirirdim ve bu benim için çok ızdırap vericiydi. İnanılmaz yoruluyordum. Ve aynı zamanda da İzmir'e gittiğimde orada aşık olmuştum dehşet derecede. Fenaydı yani. Fena bir süreçti. Okulu kazanamadım. Sonra tanımadığım insanlarla eve çıktım falan. Yani dehşet tecrübeli dolu beni o çok saf halden kendi kendime alıp böyle pıt diye bambaşka bir yere bıraktım. Büyük cesaretti. Şimdi de İzmir yetmiyor. Bu sefer de pıt diye yurt dışına bırakmak istiyorum artık. En sevdiğin metal grubu? Müziğiyle ruhumu yansıttığını düşündüğüm grup olarak hep aklıma Hypocrisy geliyor. Böyle onu dinlerken uff oluyorum hani evet işte bu, doyuyorum böyle şarkıya. Neden YouTube'a başlıyorsun? Kendimi anlatmak aracı olarak kullandığım bir kanal burası. İşte ben ne yapıyorum anlatmak istiyorum. Birilerine ulaşıp onlar ne yapıyor onları da anlatmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Daha çok insana ulaşmak istiyorum. En önemli noktalardan biri, evet insanlara ulaşmak ama bunu yapabilmek için kendimde kırmam gereken bir durum vardı. O da bir şeyleri kendime saklamak. Yani yaptığım şeyleri paylaşmamak gibi bir huyum vardı. Bunun da sebebi biraz tepkisizlikten korkmak. Yani aslında insanlara ulaşamamak. Yaptığım şeyin boşa gitmesi. Paylaşacağım onu, kimse görmeyecek. Instagram'da şöyle bir yapmana bağlı. Bu kadar. 3 saniye baktım, tık tık, bitti. Yaptığım şeyin ne anlamı var? Ben ona 5 saat harcadım. Böyle bir his var hem de dediğim gibi tepkisizlik beni rahatsız ediyor. Şöyle bir soru var, onun cevabına da bağlanıyor biraz. Çevren senin hakkında herhangi bir şeyi onaylamadığında tepkin nasıl oldu? Ailen, yaşadığın ortam gibi. Şimdi ben zaten onaylanmayarak büyüdüm. Yani bayağı yaptığım hiçbir şey onaylanmadı yani. Niye kuru kafa seviyorsun? Niye hep siyah giyiniyorsun? Niye işte böyle müzik? İlgi alanlarım. Aydın'da doğup büyüdüm yani orada inanılmaz bir yalnızlıkla büyüdüm zaten. Çektiğim fotoğraflar, yazdığım şiirler, yapmak istediğim müzik tarzı zaten hiçbir şey onaylanmadı. Öyle olunca benim bir şeyleri paylaşmam da zorlaştı.
Hem o hem de gösterdiğim zaman da tepkisizlik. Yani böyle anlamıyor yani. Etrafındaki insanlar anlamıyor böyle. Yapıyorum bir şey ama hani ne yapıyor ki şimdi bu? Niye yapıyorsun ki? Ne gerek var ki? Anlamıyor abi. Yani ben bir de erkek meslek lisesinde okudum. Bilgisayar bölümü. Çizim yapıyorum ben orada. Dönem muhabbetler çok saçma. Şiir yazıyorum. Çok saçma. Yani neyse bu bir alışkanlık ama alışkanlıklar kırılabilir. Bu konuda bayağı yol kat ettim. Tabii şu sorunun cevabına da yanıt vereyim. Onaylanmadığında ne oluyor? Beni çok değiştirmeye çalıştılar. Şöyle giyin, böyle davran, işte memur ol. Basit bir 2 yıllık okul bitir, git memur ol falan. Ben bunların hepsine karşı çıktım ve biraz asi bir insan olmam gerekti. Kendi haklarımı savunmam için. Biri bir başkasının hakkını yiyorsa da onu da çok fena savunurum yani. Böyle bir insana dönüştüm. Yırtıcıyımdır o konuda. Biri benim haklarımı yemeye çalışırsa ya da işte ne bileyim beni suistimal ederse falan canını okurum yani. Bir savunma sistemim var. Duygusal tarafımı özgürce aktarabilmek için o selini koruması için bir nefastus lazımdı. Bu tarz zorluklar karşısında savaşçı olan tarafım ortaya çıkıyor, öyle söyleyeyim. Bunu da zaten en çok müzik yaparak yansıtmak istiyorum. Çünkü o selini çok kırdılar. Çok üzüldü o selin gerçekten. Yani herkes kendi gibi olmalı ya. İstediğini yapmalı. Bırakın yapsınlar yani. Kimse kimseyi üzmesin, kullanmasın falan filan. Dünya barışı. Sonra gidip Metallica böğüreyim değil mi böyle? Bunu bunlarız falan. Hangi şehirde yaşamaktan mutlu olurdun? Türkiye dışı tabii ki. Şu aralar Praga bakıyorum bayağı bir. Böyle mimari yapıları çok çok sevdiğim için gotik mimari böyle. Yollar böyle dümdüz tertemiz de böyle temiz yol görünce ben böyle yere yatasım geliyor oh diye. Çok güzel görünüyor. Yani haz alıyorum ben bundan. Mesela odamdaki düzenden de haz alıyorum. Tertemiz olmalı, düzgün olmalı her yer. Bu da işte oğlaklık diyebilirim herhalde. Bu evlerimden biri Başak mıymış, ondan dolayı da kaynaklanıyor demişti biri. Olabilir. Neyse. Resimde isimlendiğin, çok beğendiğin veya örnek aldığın kimler var? Wayne Barlow var. Giger var. Louis Roya var. Ayami Kojima. Castlevania'nın karakter tasarımcısı. Dehşettir yani. Çok severim. Yaptığı karakterler de biraz tipleri bana benziyor bu arada. Bunu sonradan fark ettim ama. Bir başkası söylemişti. Oliver Ledroit var. Philip Drulet var. Tabii birçok usta daha var da bunlar böyle bakıp böyle mest olduğum, hani sen nasıl, ney falan deyip de ekstra olarak kendime yakın bulduğum çizgilerini. Hayatında ne tür şeyler yaşamak istiyorsun? Hayallerin neler? Ya şurada bir pano var. Oraya hepsini yazdım. Şöyle, ben kitap çıkartmak istiyorum. Şiir kitabım olsun istiyorum. Çizgi roman çıkartmak istiyorum. Ki bu aslında hepsini besleyen kaynak. Yani bu çizgi roman yapayım ben bunu diye düşündüğüm o ana senaryo aslında şarkı sözü, şiirler, fotoğraflar, yani hepsine dağılıyor. Kendi albümlerimi çıkartmak istiyorum. Konser vermek istiyorum. Fotoğraf konusunda daha profesyonel çekimler yapmak istiyorum kendi ekibimle. Yani aslında işin özünde özgürce kendimi yansıtmak istiyorum. Bu kanalı da bu yüzden açtım zaten. Ne kaldı? Söylemediğim. Kaldı. Kıyafet de çok tasarladım ben. Aslında sahne alırken o kıyafetleri diktirtip onlarla sahne almak istiyorum. Hepsinin aslında birleşiyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Hepsi birbirini besliyor. Şu anda şan eğitimi alıyorum. Oradan adım adım yazdım burada. Şan eğitimi alacaksın, sonra şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, sonra böyle olacak, sonra grubu falan filan. Çok fazla şey olduğu için ve ben bunların hiçbirinde es geçmek istemiyorum. Bunları yapmak istiyorum ama hepsine aynı anda saldırmıyorum. Yani gibi düşünün. Bir köpeğin önüne bir sürü top atarsınız, hepsini yakalamaya çalışır ve bu yüzden hiçbirini yakalayamaz. Önce birini yakala, sonra diğerini yakala falan filan böyle. Böyle adım adım ilerle. Yani ben zaten inanın tüm varoluşum en başından beri hep böyleydi. Tabii haklı olarak insanlar söylediler, akıl vermek istediler ki çok da doğru yaptılar. Şu dendi, her şeyle uğraşırsan bir konuda profesyonelleşemeyebilirsin. İşte parça parça git, zaten öyle gidiyorum. Sürekli olarak inceleme ve o motivasyonumu ayakta tutma halindeyim. Çünkü koşullar, insanlar çok etkileyebiliyor. Ben bu videoyu mesela çekmekte geciktim bugün. Kafama bir şeyler takıldı, bir şey düşündüm, gerildim falan. Bunu yaşamak istemiyorum ben. Çünkü benim hedeflerim var. Ben bunları gerçekleştirmek için buradayım. Yani bu benim aslında beni hayata bağlayan şey bu. Bu hedefler, hayaller. Ben
hep bunları düşünerek büyüdüm yani. 13 yaşında başladım fotoğraf çekmeye. İlkokulda çizim yapmaya başladım. Ondan öncesinde okula daha gitmiyordum. Kıyafet tasarlıyordum filan. Hepsi durur bende. Koleksiyoner bir insan olduğum için. Zaten hep böyleydi yani. Ben sadece bunu nasıl yönetebileceğimi zamanla öğrendim. Kendi sistemimi öğrendim yani. Bu kadar karışık bir sistem. O zaman her şey düzgün olmalı. Brutal'i nasıl öğrendin? Neler tavsiye edersin yeni başlayanlara? Brutal yapabildiğimi komik ama sinirlendiğimde çıkan sesten fark ettim yani. Zaten buna bayağı yatkın bir yapım varmış. Yeni başlayanlara neler tavsiye ederim? Mutlaka ısınma yapmanız gerekiyor. YouTube'da birçok video var bunun hakkında. Ve önce bir diyafram nasıl çalıştırılır? Önce uzun bir süre zaten bunu oturtmanız lazım. Yani burayı parçalamayın. Yandığı zaman boğazınız direkt durun. Bol bol su için çalışırken gazlı içecek hiç tavsiye etmiyorum. Ben kendim başladım, brutali yaptım, yardırdım, bir şey olmaz bana. Kafasında olmak istemiyorum çünkü bir şey olursa bunun geri dönüşü çok sıkıntı yani. Gözlerinle insanı öldürebildiğin doğru mu? Evet, öyle bir söylenti var. Özlem Tekin favori albümü neden? Öz albümü. Tarlalar, Duvar, Yol. Bu şarkılar nefis. Seni tanımamız için 3 insan söyle karakterini kendine yakın hissettiğin. Ya Özlem diyeceğim yine. Az biraz dinlerdim ama bir dönem fark ettim. Şarkılarını dinlerken böyle ulan ne kadar benim gibi düşünerek yazmış falan oldum böyle. Sonra biraz daha araştırdım. Araştırdıkça kendime yakın gördüğüm birçok nokta oldu. Onun dışında ya Sarah Connor diyebilirim. Onun değişimi, evreleri ve daha çok sert bir kadına dönüşmesi. Belki Angela Gossow diyebilirim üçüncü olarak. Onun da üslubu, tavrı, bakışları, evet ya falan, öz ablam. Giyim tarzını ve müzik tarzını daha iyi takip etmek istiyorum. Pinterest ve Spotify linkini paylaş. Tamam, aşağı koyarım. Hayatta en dibe vurduğum ve o dipten sonra en azmettiğin şey nedir? Gerçekten çok dibe vurduğum bir anı var. Yaptığım bir çekimin ailem tarafından hiç hoş karşılanmadığı ve artık işte fotoğraf çekimi yasak gibi bu tarz bir durumla karşılaşmıştım. Ve kardeşim tarafından bu durum gerçekleştirilmişti yani. Sonrasında ben gerçekten öldüğümü sandım. İçim öldü. Çünkü bunlar beni hayata bağlayan şeyler. Bir daha herhalde yapamayacağım. Sanatla uğraşamayacağım, ilgilenemeyeceğim, kendimi yansıtamayacağım diye düşündüm. Ve devam ettim ama. Ayağa kalktım, devam ettim. Ve burada kardeşimle de diyaloğumu tamamen kestim zaten. Herhalde 3 yıl olmuştur. Bir iletişim halinde değilim ve diyaloğumu kestikten sonra gerçek Selin olmaya başladım. Kan bağınız da olsa sizi kötü etkileyen insanları hayatınızda barındırmayın kesinlikle. Çok geliştim yani. Çok değiştim. Çok daha özgürüm. Ve daha da özgür olmanın peşindeyim. Daha da iyi yansıtabilmenin peşindeyim kendimi. O zamanlar çok ağır bir depresyondaymışım yani. Ne halde olduğunun bazen insan farkında olmayabiliyor. Daha iyi bir hale geldiğinde ne kadar kötüymüşüm diye biliyorsun. Ben devam ettim. Bir psikoloğa gittim, başladım. Travmalarımı aştım. Nasıl hedeflerime daha iyi ulaşabileceğime dair hep bir çizelge oluşturdum. Hep yazılar yazdım. Kendimi hep dışarı aktardım. İçimde tutmadım. Hep yüzleştim. Yani ve ilerleyebilmem için vücudumun derinlerine girip yerleşmiş olan o kıymıkları böyle deşip çıkarttım, attım ve iyileşmesine izin verdim. Sonrasında devam ettim. Ama onlar orada olduğu sürece ben devam edemeyecektim. İşte geçmiş travmalarımız böyle. İnsanı her zaman yakalar. Bunlardan kaçmayıp iyileştirilmesi gerektiğini ve o şekilde yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizi hayatımız boyunca avlıyor. Bir insanı hayatından silmek için sana ne yapması lazım ya da nasıl biri olması lazım? Gerçeklerden kaçan bir insan olması lazım. Kendiyle yüzleşemeyen bir insan olması lazım. Sosyopat olması lazım. Ne bileyim, kör olması lazım. Ya ben çok biriyim. Dobra biriyim. Pohpohlayamam, anladınız mı? O insanın işine gelmiyorsa bir sorun yaşarım. Ya da ben o insanın gelişmesi için kendinden kaçtığı bir gerçeği ona söylediğimde o bunu kaldıramıyorsa bir sorun yaşarız. Yani ya benden nefret edersiniz ya da size bu gerçeği söylediğim için bana çok teşekkür edersiniz. Tabii bir de bana gelip sana duygularımı suistimal eden insanlar da olabiliyor. Böyle olduğu zamanlar biraz korkutucu bir insana dönüşebiliyorum. Çünkü çok kızıyorum, çok sinirleniyorum. Hani böyle insanlar korksun benden. Gelmeyin abi, gelmeyin. İşim gücüm var. Ben bir şeyler üretmek
Hedeflerime ulaşmak istiyorum. Beni niye oyalayıp saçma sapan şeyler yapıyorsunuz yani? Ne gerek var? Küçükken zamanında nasıl geçiriyordun? Ben bu soruya bayıldım. Bu soruya bayıldım. Ben çok incelerim kendimi. Ve bu çok nokta atışı bir soru yani. Ben küçükken ne yapıyordum? Kardeşimle dövüşüyorduk, yumruklaşıyorduk falan. Bilgisayar oyunu oynuyordum. Deli gibi StarCraft oynuyordum, Diablo oynuyordum. Unreal Tournament oynuyordum. Bunlarla büyüdüm. İşte Baldur's Gate izliyordum. Bilim kurgu, fantastik filmler izlerdim. Yine çok düşünüyordum, çok analiz ediyordum. Kahvaltı yaptıktan sonra bir saat oturup düşünüyordum böyle. Ne düşünüyorsam. Çok fazla düşünüyordum. Beni fark etmiyorlardı ama. Yani ben kendimi fark ettim. Öyle söyleyeyim. Zaten kendi kendime de hep ben kurtarmışımdır. Şöyle, bana dayatılan Selin olmadım yani. Ailem anlayamadı çünkü beni. Bana farklı biriymişim gibi yaklaşıldı ama ben o değildim. O yüzden de asi oldum. Yani bir soru vardı ya işte, onaylanmadığında nasıl tepki verirsin diye. Şöyleydi yani, Selin disiplinli değildir. Çok uyuşuktur, içine kapanıktır, ders çalışmaz, tembeldir falan filan. Böyle bir sürü yanlış tanımlamalar vardı. Çok dağınıktır falan filan. Ben böyle değilim dedim. Ben bu insan değilim. Bir balığı havaya atıp uçmasını bekleyemezsiniz yani. Onun yeri suyun içinde olmak. Ben ait olmadığım yerde parlayamamıştım. Ve kendimi ait olduğum yere taşımak için çok uğraştım. O yüzden de biraz yırtıcı bir insan oldum. Kendi sesimi duyurmak için çok bağırdım, çok savaş verdim. Çocukkenki Selin yavaş yavaş böyleydi. Ha bir de asosyaldim. Çok çekiniyordum insanlardan. Onu da kırdım. 5 sene önce nasılsan şimdi de aynısın. Robot musun ya da vampir misin? İkisinin karışımı olduğunu düşünüyorum. Pinterest'te deli gibi geziyorum. İşte efendim 90'lar filmlerini ben çok seviyorum. O dönemi çok seviyorum. İzlerken tabii ki de alıyorum oradan bir şeyler. Sevdiğim sanatçıları takip ediyorum. Bazen neler giymişler, etmişler. Denk geliyordu aslında yani. Bakıyorum bunu giymiş. Oo nasıl kombin olmuş. Dur ben buna yapayım falan. Onun dışında bence bana Pinterest'in dehşet etkisi oldu. Koleksiyonerci yapım istemsizce orada da hepsini kaydedeyim falan diye çok yaptım. Çok biriktirdim. Kaydettim hepsini. Fashionista mı öyle bir site vardı. Lisedeyken falan orada böyle tüm gün oturup orada bakardım kıyafetlere. Modaya yatkınlığım hep olduğu için seviyorum. Kendimi ifade etme kanallarımdan birisi o da yani. Onun dışında bu arada favori tasarımcım Thierry Mugler. Yani ne yaparsa böyle müthiş. Beni en iyi yansıtan tasarımcıdır. Hangi yılda etkilendin? Yani ben bunlarla büyüdüğüm için metal müzik dinleyerek büyüdüm. Ve oynadığım oyunlarda hep böyle beğendiğim şeyler de daha hep karanlık olan tarafta. İşte ne bileyim StarCraft oynuyorum, orada Zerg'leri seviyorum. İşte Warcraft oynuyorum, orada Undead'leri seviyorum. Böyle hep onlara bir yönelme var. Sonra baktım, işte tamam, Zerg'leri seviyorum, Alien'a benziyor. Baktım Alien'ın tasarımcısı kim? Giger. Hoba, oradan oraya, oradan oraya. Tabii araştıra bunlar böyle gelişti yani. Ben sabahlara kadar araştırıyordum bu arada yani. Aydın'da ne yapacağım? Bilgisayar başındaydım. Hep bilgisayar başındaydım. Deli gibi hava karardı ya. Ne kadar sürdü bunu yapmak. Neyse, bitiriyorum artık. Umarım sıkmamışımdır. Umarım istediğiniz gibi cevaplayabilmişimdir soruları. O nasıl oluyorsa artık. Ya umarım eksik ya da yanlış olmamıştır bir şeyler yani. Öyle, kendinize dikkat etmenizi isterim. Güzel videolar gelecek umarım. Halihazırda çektiğim videolar var. Onları editleyecek gücü artık kendimde bulduğuma inanıyorum. Onlara girişeceğim. Yine projelerim var bakalım. Böyle anlatıp yapamamaktan çok rahatsız oluyorum bu arada. Çünkü bir şeyler çıkabiliyor bir anda. Ve böyle kalıyorum. Ben bunu demiştim şimdi yapamadım. Yapacak bir şey yok yani, biraz hayat böyle. Bir anda bir sürü şeyler çıkıyor. Zaten olay bunlarla nasıl baş edebildiğimiz değil mi? Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum, öpüyorum.